Trendlerde olan evde et döner tarifini sizler için 2 farklı yöntemle deniyorum. Ve bütün sonuçları dürüstçe paylaşacağım, söz veriyorum. Öncelikle dana ve kuzu kıyma karışık kullandım. Soğan rendesi, karabiber, tuz. Bu 2 tarifin de ortak bazıydı. Yarısından fazlasını ayırdım çünkü diğer tarife çok da güvenmiyordum açıkçası. Diğer tarife ekstra yumurta, irmik, yoğurt ve kimyon koyduk. Bunu da yoğurup kenara aldık. Şimdi bu şekilde bir yuvarlak alıp yağlı kağıdın üstüne koyuyoruz. Klasik zaten 15 milyon kere izlemişsinizdir eminim. Şahsen bu aşamayı hiç sevmedim. Yani çok eziyetli bir aşamaydı veya 2 kilo kıymadan yaptığım için mi bitmek bilmedi bilmiyorum ama hiç sevmedim. Evet, bu şekilde katlayarak tepsiye yerleştireceğiz ama bu arada bu katlıyoruz ama en baştakiler mesela çok kalın olacak, onu göstereceğim size. Yani saçma sapan bir şey, inanın ki eziyetime değmedi diye düşünüyorum da hadi bakalım. Şimdi buraları sıkılmayın diye hızlandırdım ama keşke gerçekten de bu kadar hızlı bir şekilde bitseydi. Evet, ilk harcın dönerleri bitti. Bunları fırına gönderdik. İkinci harca geçiyoruz. Yine aynı şekilde açma işlemini tamamlıyoruz. Yani aslında bu işlemlere hiç gerek yoktu. Nasıl tavuk döneri yapıyoruz, streçin üstüne soslayıp koyup sonrasında yandan kesiyoruz ya. Et döner için de bunu böyle yapabilirdik aslında, yani gerçekten neyse. Bakın öyle videolar izliyoruz ya, yok işte dümdüz akıyor falan. Akmıyor öyle dümdüz de. Altları bildiğiniz köfte gibi kaldı yani. Kalın kaldı altları, o ilk sardığımız yerler var ya. Yani göstermiyorlar. Veya ben mi yapamadım bilemiyorum. Bu arada aradan da tadım yapıyorum. Gayet güzeldi bu ilk versiyon özellikle. Tam et döner gibiydi. Onda bir sıkıntı yok. Ama bu eziyete değer mi? Bekleyin. Evet, gördüğünüz gibi. Ya milyon tane yağlı kağıt israfı ya. Yazık, günah, neyse. Şimdi bunlar iyi güzel oldu ama bu alt taraflarını görüyorsunuz. O ilk sardığımız yerler hep kalın oldu. Bunları artık ne yapacağız? Yemeklik bunlar. Et döner olmaz bunlardan. Onlardan ayırıp gerisi güzel. Onlarda sıkıntı yok çok şükür de. Yani halen daha hep şüphelerim var. Değer mi, değmez mi? Bir İskender yapalım, karar vereceğim. Evet, ikinci posta da geldi arkadaşlar. Bu ikinci tarifi denemeyin. Gerçekten bildiğiniz köfte oldu. Yani kötü olmadı ama köfte için bu kadar eziyete gerek yok şahsen. O yüzden bu tarifi denemeyin. Bu rezil olan tepsiler için kolay bir yöntem söyleyeyim size ama şimdi video dağılmasın, açıklamada yazayım bunun için. Bu et dönerleri güzel böyle dilimleyip buzluğa donduruyoruz açık bir şekilde ki tane tane tekrardan kabımıza koyabilelim. Donduktan sonra da kaba alacağız. Ve asıl konu arkadaşlar, değdi mi? Değmedi. Gerçekten değmedi. Hani bir İskender yapalım diyorum. Bir de İskender'de deneyelim. Gerçekten değecek mi diye ama hiç sanmıyorum. İskender videosunu da yarın yayınlayacağım. Takipte kalın. Bu arada beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kafanıza takılanları yorumlarda sorabilirsiniz. Tarifleri kaçırmamak için abone de olabilirsiniz. Sevgiyle kalın.